The Walking Dead ikinci sezonun yeni bölümü şu ana kadar en az beğendiğim bölüm oldu ama kötü olduğunu söyleyemem. Geçen hafta ikinci sezonun ikinci bölümünde bolca aksiyon vardı ve yürüteçlerin daha önce hiç olmadığı kadar kullanıldığını, ne Babylon feribotunu patlatacak güllelere dönüştüğünü gördük. Negan'ın Hershel ve diğerlerini bağışlaması nedeniyle Dama acımasızca Victor'un boğazını kesti. İlk bölümde Jeffrey Dean Morgan'ın karakterinin New York City'nin gruplarını birleştirmek için bir gösteri yaptığı eski Negan'a bir göz attık. Bu olaylar sezona sağlam bir başlangıç yapılmasını sağladı ancak 3. bölüm aksiyon ve şok edici anlar açısından onlarla aynı seviyeye gelmeyi başaramıyor. Bu hafta daha yavaş bir giriş yapıyoruz ve tempo saat boyunca bazı noktalarda düşüyor. Bununla birlikte yine de birkaç eğlenceli an var ve Central Park'ta yürüyenlerle ilgili özel bir sekans hoşuma gitti. Bölüm Hershel'in bir karakter çalışmasıydı ve Logan Kim'in genç kurtulanla neler olduğunu anlamamızı sağladı. Dead City ikinci sezon New York'un en ikonik mekanlarından birini kullanıyor. Hershel konusuna girmeden önce bölümün en sevdiğim sekansından bahsetmeliyim. Ölü şehirde New York'u keşfetmenin en güzel yanı ikonik simgelerin zombi kıyameti tarafından nasıl tamamen değiştirildiğini görmektir. 3. bölümde ne Babylon Federasyonu'ndan sağ kalanlar güvenli bir kayıkhaneye ulaşmak ve Hırvat'ın adamlarından uzak durmak için Central Park'tan geçmek zorundadır. Bu da belaya yol açıyor. Konsept bana anında kayıp dünyadaki velociraptorların olduğu sahneyi hatırlattı, Jurassic Park'ı hatırlattı. Beklendiği gibi parkın bitki örtüsü aşırı büyümüş. Buna ek olarak Central Park aylaklarla kaynıyor ve bu da hayatta kalanların etraflarını tamamen saran aylaklarla birlikte uzun otların arasında ilerlemek zorunda kaldıkları gergin bir sekansa yol açıyor. Bu konsept bana hemen kayıp dünyadaki velociraptor sahnesini hatırlattı, Jurassic Park'ı hatırlattı. Dizinin bunu popüler seriyi bir saygı duruşu olarak mı yapmak istediğini bilmiyorum ama aylakların grubu yavaş yavaş her seferinde bir üye olmak üzere seçtiği sekansın da benzer şekilde gergin olduğunu hissettim. Bölümün bir başka ilginç yanı da uzun süredir Central Park'ta yaşayan gruptu. Burada büyük bir potansiyel olduğunu düşünmüştüm ancak grubun temsil edebileceği şeylere daha vahşi bir yaklaşım getirmek yerine Dead City onları hayata doğal bir yaklaşım olan daha sakin bir karakter grubu haline getirmeyi tercih etti. Ne yazık ki grubun dahil edilmesiyle ilgili bazı heyecanlar olacağını düşünürken sahnelerinin çoğundan sıkıldım. Hershel'in Dama ile ilişkisi flashbacklerle ortaya çıkıyor. Dead City ikinci sezon 3. bölümün inanılmaz derecede iyi yaptığı şey Hershel'in aklının nerede olduğunu nihayet anlamamızı sağlamak. Elbette dizi bunu diğerlerine kıyasla bölümü yavaşlatan yavaş bir tempoyla yapıyor ancak burada verilen mesajın ikinci sezonun neredeyse yarısında bu pit stopu garanti edecek kadar önemli olduğunu hissediyorum. Hershel'in Maggie onu geri getirmeden önce Dama ile zaman geçirdiğini biliyorduk. Dizi ayrıca Lauren Johan'ın karakterinin ve oğlunun iyi bir durumda olmadığını da açıkça ortaya koydu. Maggie'nin Negan'la olan saplantısı o kadar büyük ki oğlunun duygularına çok az yer bırakıyor. Bunun nedeninin açıklanması hoşuma gitti. Negan'ın Steven Yeun'un Glenn'ini öldürmesi The Walking Dead'in en unutulmaz anlarından biridir. O kadar acımasızdı ki Maggie bunu asla unutamayacak. Negan birçok kez kurtuluş yolunda olduğunu kanıtlamış olsa da Maggie bunu asla unutamıyor ki bunu anlıyorum. Dead City ikinci sezonun Hershel aracılığıyla bu duruma yeni bir bakış açısı getirmesini ilginç buldum. Maggie'nin Negan'la olan saplantısı o kadar büyük ki oğlunun duygularına çok az yer bırakıyor. En azından o öyle hissediyor. 3. bölümün geri dönüşlerinde Dama'nın Hershel tutsakken onunla nasıl bağ kurduğunu keşfediyoruz. Onun içindeki sanatçıyla konuştu ve Hershel'li olduğu gibi gördü. Maggie, Negan saplantısı nedeniyle oğlunu bir şekilde ihmal ettiğinden Hershel Dama tarafından daha önce hiç görülmediği gibi görüldüğünü hissetti. Hershel onu kurtardığını söylediğinde Maggie anında Negan'la odaklandığında Hershel'in duyguları kanıtlanmış oldu ve Dama'nın Hershel'in Maggie'nin arkasından ne kadar iş çevirdiğini merak ediyorum. Ne de olsa flashbackler Dama'nın Hershel'i eve döndüğünde yapması gereken bazı şeyler olabileceğini söylemesiyle sona eriyor. Hershel'in Dama için çifte ajan olması bölümün de ima ettiği gibi ikinci sezon için önemli bir gelişme olacaktır. Negan'ın Hershel'i kurtarması ve Maggie'nin bundan haberdar olmasıyla ekranda yeniden bir araya gelmelerine de bir adım daha yaklaşmış oluyoruz ve bunun nasıl sonuçlanacağını görmek için sabırsızlanıyorum. The Walking Dead City ikinci sezon bölümleri her hafta pazar günleri AMC ve AMC kanallarında yayınlanıyor.